Merhaba arkadaşlar. Bugün konumuz frenleme, ani frenleme, fren kullanımı, özellikle ön fren. Nelere dikkat edilir, neler yapmamak lazımdır? Biraz onlardan bahsedeceğiz. Motosiklette frenleme yapılırken ağırlık öne doğru transfer olduğu için ön tekerlekteki ağırlık giderek arttığı gibi arka teker üzerindeki ağırlık da giderek azalır. Ön frenler daha sağlam bir tutuş sağladığından dolayı ön frenler daha büyük bir performansla ve daha fazla etkiyle motosikleti durdurmaya çalışırken arka frenlerde ise ABS devreye daha çabuk girer. Tekerleğin üzerinde ağırlık olmamasından dolayı kilitlenmeler ortaya çıkar. ABS devreye girer ve arka fren tutuş ve frenleme becerisi de ön frenler kadar iyi değildir. Bununla birlikte planlı duruşlarımızda ön fren, arka fren ikisi birlikte veya motor freni, bunları farklı şekillerde kullanabiliriz. Bununla ilgili genelde pek sıkıntı yaşanmıyor. Sıkıntı yaşanan yerler acil ve ani duruş gerektiren, kısa mesafede motorumuzu durdurup güvenli bir şekilde ayağımızı yere koyarak durmamız gereken durumlarda hangi freni nasıl kullanacağımızla ilgili yaşadığımız sıkıntılardır. Bu sıkıntıları yaşamak istemiyorsak nelere dikkat edeceğiz? Şimdi başlıyoruz. Şu şekilde gazı açmış vaziyette sürüş yaparken önümüze aniden bir şey çıktığında debriyajla birlikte elimiz ön fren manetine giderken gaz erciğini de şu hareketimizle kapatmış oluyoruz ve ön freni tutmaya başladığımız andan itibaren frenin etki etmeye başladığını hissederken olması gerektiği gibi yavaşça giderek artan bir basınçla ve pürüzsüz bir şekilde ön freni sıkarak motorumuzu yavaşlatıp durdurmaya çalışıyoruz. Ön frenin iki tane şartı var arkadaşlar. Bu şartlar yerindeyse ön fren kullanılır. Bunlardan birisi var. Birisi yoksa ön freni kesinlikle kullanamayız, kullanmamalıyız. Birincisi gidonun düz olması. Gidon dönükken eğer ön freni tutacak, dokunacak, sıkacak olursak gidonun baktığı tarafa doğru motor kendini yere doğru çarpar ve biz bunu engelleyip motoru tutamayabiliriz, gücümüz yetmeyebilir. Bunlar daha ziyade yavaş sürüşlerde karşımıza çıkan tehlikeli durumlardır. Yavaş giderken bildiğiniz gibi motosikletin gidonu sağa sola hareket ederek dengesini yerine bulmaya çalışır, yerine koymaya çalışır. Ve gidon devamlı hareketlidir biz fark etmesek de. Örnek olarak caddede gidiyorum, şuradaki sokağa döneceğim. Yavaşladım, gidonumu çevirdim. Sokağa dönerken önümde giden araç durdu veya şuradaki bir yaya karşıdan karşıya geçmeye çalışıyor. O anda kesinlikle ön fren değil, arka fren hem yeterli, hem güvenli, hem de konforludur. Hızımız düşük olduğu için yeterlidir, güvenlidir. Dönüşlerde bile arka freni güvenli bir şekilde dururuz. Motoru düşürmeden durmamızı sağlar. Konforludur. Arka freni sıktığımızda motor böyle esneyerek durduğu için vücudumuzun herhangi bir şekilde aşırı öne gitmesini, amortisörlerin kapanmasını engel olur. Onlara sebebiyet vermez. Şimdi hızımızı arttırdık. Artık yavaş gitmiyoruz. Diyelim 15-20 km hızla gidiyoruz. İsterseniz 215'te veya 315'te gidin, hiç fark etmez. Hızınız ne olursa olsun, eğer motorunuz dengeli bir şekilde gidiyorsa hızınız sıfır oluncaya kadar güvenli bir şekilde ön freni, arka freni kullanıp motorunuzu durdurabilmeniz mümkün. Birinci şartı gidon düz olacak demiştik. İkinci şartı da ön freni kullanabilmenin, dedim ya, giderek artan bir basınçta yavaşça ve pürüzsüz bir şekilde sıkılarak kullanılır. İngilizler progresif diyorlar. Türkçe'de biz bunu anlatırken ve birçok insan da limon sıkar gibi tabirini kullanıyor. Şimdi limon sıkar gibi nasıl olacak? Bunun esprisi nedir? Veya püf noktası nedir? Mesela limonu aldık, sıkarken avucumuza çorbaya limon sıkıyoruz. Ya biraz sert sıkarsak bu sefer çevreye limon suyu sıçrıyor. Halbuki limon suyunu sıçratmadan sıkabilmek için yavaş yavaş giderek artan bir basınçla böyle yumuşak bir şekilde o limonu sıkmamız lazım. Peki burada ben ön freni tuttum, sıkıyorum da herhangi bir sıçrayacak limon suyu falan mı var? Yani ben bunu olması gerektiği gibi sıkabildim mi, sıkamadım mı, nasıl anlayacağım? İşte ABS devreye girdi, girmedi diyebilirsiniz ama o zaten sıçradığının ifadesi. Sıçramadan, yani limon suyunu sıçratmadan nasıl sıkabilirim? Onu da şöyle anlayacağız arkadaşlar. Ön freni tuttuğumuz andan ve şuradaki boşluğu aldığımız andan itibaren frenlemeye başladığımızda ağırlık öne doğru geliyor ya. Ağırlık öne doğru geldikçe amortisörlerimiz de aşağı doğru basılır ve kapanır. Amortisörlerin kapandığını elciklerden hissedebiliriz. Evet, elcikler aşağı doğru gidiyor, amortisörler aşağı doğru gidiyor, vücudumuz öne doğru eğiliyor. Motorun önü böyle aşağı doğru
basılıyorsa amortisörlerimiz kapanıyor demektir ve biz bunu hissettiğimiz sürece yavaş yavaş sıkmaya devam edebiliriz. Bu iki ana hususa dikkat ederek ön freni güvenli bir şekilde kullanacağız ama burada bazı sıkıntılar yaşanabiliyor. Şöyle motorumu, vitesimi boşa alarak çalıştırıyorum. Evet, motorum çalıştı. Şimdi gazı açtım, gidiyorum. Elimi ön frene atınca gaz kısıldı. Fren sıkmaya çalışırken bazen, her zaman değil ama bazen gaz açılabiliyor. Bunun sebebi elimi ön frene attığımda kendime doğru çektiğimde baş parmakta alttan gazı açabiliyor. Doğrusu ne? Şu fren manetini elciğin altına sokmaya çalışır gibi aşağı bastırarak sıkmaktır. O zaman elcik de kapanma yönünde dönmeye zorlandığı için gaz kesinlikle açılmaz. Frenlemede dikkat edeceğim iki şey daha var arkadaşlar. Birincisi, her zaman her konuda olduğu gibi söylediğimiz gibi doğru bakış her şeyin anahtarıdır. Eğer bakışımız doğruysa, karşıya bakıyorsak frenlemede de dengeli bir şekilde durabildiğimizi hissederiz ve dengemiz bozulmaz. Peki zaten karşıya bakıyoruz. Bunda yani dikkat edilebilecek başka ne var ki? Şimdi karşıya bakıyoruz da amortisörler ezilmeye başladı ya, bakışımız da ister istemez aşağıya doğru düşebilir. Bakışımızın aşağıya düşmemesi için karşıda herhangi bir noktaya bakışımızı sabitleyerek debriyajla birlikte ön fren sıkıyoruz. Motorumuzu alçalsa bile bakışımız yine karşıda oluyor. İkincisi, oturuş pozisyonumuz. Dedik ki ağırlık öne doğru transfer oluyor diye. Fren yapmaya başladığımızda vücudumuz eğer öne doğru gidiyorsa bu ağırlık transferinin, arkadan öne olan ağırlık transferinin çok hızlı bir şekilde gerçekleşmesine, arka tekerin yerden havalanmasına, yani stopi denilen harekete sebep olabilir. Biz de bunu istemiyoruz. Güvenli sürmeyi amaçlayan sürücüler olarak iki tekerimizin de her zaman yere basar vaziyette olmasına dikkat ediyoruz. O yüzden fren sıkmaya başladığımızda vücudumuzun da ileriye gitmesini engelleyecek şekilde elciklerden destek alarak vücudumuzu sabitliyoruz. Şimdi karşıya gideceğim. Karşıdan gelirken ön fren, arka fren ikisi birden sıkacağım. Ön frenle ilgili birçok şey söylüyoruz ama arka fren acaba ihmal mi ediyoruz? Arka frenle ilgili anlatılacak böyle ayrıntılar, detaylar yok mu? Var arkadaşlar. Arka fren pedalının yerini bulmanız ve üzerine basmanız yeterli. Bu kadar basit. Arka frene fazla dikkat edilecek bir şey yok. Arka frene basmaya çalışırken sadece pedalı bulmanız yeterli. Bunu yaparken de ayağınızın ucu dışarıya doğru olursa ayağınız şu şekilde pedaldan kayabilir. O yüzden ayağımızın ucu içeri doğru kapatıp ayağımızın ucunu motora doğru kapatıp o şekilde frene basarsak ayağımız fren pedalından kaymaz. Tabii sert basmak yine ABS'nin olabildiğinden çok daha erken devreye girmesini sağlar. O da fren mesafemizi uzatabilir. O yüzden yine de ezerek yavaş bir şekilde basmakta fayda var. Esas bizi durduracak olan ön frendir. Debriyajla birlikte arka fren tamamen kapatılabilir, basılabilir. Bütün dikkatimizi ön frene yoğunlaştırarak debriyaj, ön fren, arka fren üçü aynı anda kullanılarak ve ön frende yumuşak bir şekilde ve giderek artan bir basınçla sıkılarak en kısa mesafede duruş sağlanabilir.